Merhaba arkadaşlar, Peri Örgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda yazlık bir kız çocuk elbise robası çalışacağız. Elbisemin büyüklüğü 4-5 yaşa uygun arkadaşlar. Çocuğunuz iri ise 4 yaşa uygun olacaktır. Biraz daha bünyesi normalse 5 yaşa da uygun bir elbise. Elbisemizin robasına yaka kısmından ilk sıra trabzan yaparak başlayacağız. Daha sonra tek sıradan oluşan kolay bir modelimiz var. Artmalarımızı ekleyerek kolda yeterli büyüklüğe gelene kadar öreceğiz. Kolda yeterli büyüklüğe gelince tığ işi bir oyayla koldaki ilmekleri, trabzanları kapattım. Daha sonra beden kısmına biraz daha devam edip ördükten sonra son sırada yine koldaki tığ işi oyadan yapıp robayı tamamladım. Ön kısmına bir tane fiyonk yaptım. Böyle birazcık kız çocuk olduğu için süslü olsun diye. Düğmeleri elbisemizin arkasında 4 tane düğme kullandım. Bir fiyonk da bu kısma ekledim. Eteğini de arkadaşlar 2 kat diktim ben. Dikiş bilenler için oldukça kolay bir elbise eteği oldu. Bu kısma büzgü alıp kemerine yerleştirdim. Daha sonra son parçaya da büzgü alıp bu parçadan buradan büzgülerle diktim. Etek kısmını da bükerek kapattım. Robayı tamamladıktan sonra örgümü ve diktiğim eteği el dikişiyle birleştirdim arkadaşlar. Sadece bir yumak ip kullanacağız. Oldukça kolay bir örgü. Bir yumaktan kalan ipimiz de bu kadar. Yapmak isteyen tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Etek kısmı kumaş, roba kısmı örgü, elbise yapacağız. İpimizin markası Ören Bayan, koton bir ip, pamuklu bir ip. Beyaz renk olduğu için renk numarası vermeye gerek yok. Metresi de arkadaşlar 280 metre. İpimizi biraz böyle çekerek öreceğimiz için incelterek yapacağız. Yetecektir roba için bir yumak. Siz de kumaşlarınıza uygun renklerle yapabilirsiniz. Diğer markaların koton iplerini de kullanabilirsiniz. Tığ işi bir elbise olacağı için tığımı da hazırladım. Bu kısımdaki yazısı 2,5 milim. Küçük olduğu için notlarıma da yazdım. Tığımın kalınlığı 2,5 milim arkadaşlar. Şimdi 118 zincir çekerek başlayacağız. Daha sonra trabzanlarımızı yapmaya başlayacağız. Zincir çekmek için ilk ilmeğimi oluşturuyorum. İlmeğimi oluşturduktan sonra zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sıkı olmayan, bol da olmayan bir zincir çekeceğiz. 118 zinciri tamamlayıp anlatıma devam edeceğim. Tamamladık arkadaşlar 118 zinciri. Şimdi ilk sıramız için başlıyoruz. 118 zincirimize 122 tane trabzan yapacağız. Artma yerlerini ayarlarken bir zincire 2 trabzan dolduracağız. Başlıyoruz şimdi. 1 2 zincir çekiyorum. Daha sonra tığımın üzerine ipimi alıp 1 2 3. zincire ilk trabzanımı yapıyorum. Devam edip her zincire birer tane trabzan yaparak 18 tane trabzan yapacağım.
Biraz ilerleyince sayacağız. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane. 17. ve 18. trabzanım. İlk kısım arka parçanın trabzanlarını yaptık. Şimdi artma yeri ekleyeceğiz. 1, 2 zincir çekiyorum. Daha sonra 18. trabzanı yaptığım zincirin içine kol için ilk trabzanı yapıyorum. Bir zincire 2 trabzan yapmış olduk. Daha sonra devam edip kolu için trabzanları bir zincire birer tane olmak üzere yapmaya başlıyorum. 28 tane trabzan yapacağız. Yine biraz ilerleyince sayacağız. Çünkü çeviride bu sürekli saydığım kelimeler yanlış tercüme edildiği için yabancı takipçilerim için biraz ilerleyince hepsini birlikte sayacağım. Sayıyoruz şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane. 3 trabzan daha yapıyoruz. 26, 27 ve 28.'si. Kol kısmındaki 28 trabzanı tamamladık. Yine artma yeri için 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra 28. trabzana yaptığımız zincirin içine ön kısım için ilk trabzanımızı yapıyoruz. Ön kısım için 30 tane trabzan yapacağız. Birincisini yaptım. Daha sonra her zincire birer tane olmak üzere devam ediyorum. Yine biraz ilerleyince sayacağım. Bu kısımlarda trabzanlarda herhangi bir anlatım olmadığı için çok yavaş örmüyorum arkadaşlar. Model kısmında özellikle yavaş yavaş anlatımı yapacağım. Biraz daha ilerledikten sonra sayacağım trabzanlarımı. Sayıyoruz şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 tane. Yine 3 trabzanımız var. 28, 29 ve 30. trabzanımız. Ön kısmın trabzanını da tamamlamış olduk. Yine 2 zincir çekiyoruz. İkinci kol için 28 trabzan yapacağız. 30. trabzana yaptığım zincirin içine bir trabzan daha yapıyorum. Daha sonra devam edip trabzan sayılarımı kol için tamamlayacağım.
28 trabzana kadar ilerleyeceğiz. Sayıp tamamlayacağız. Sayıyorum tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane. 7 trabzanımız var. 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. trabzanımız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane. Dördüncü artma yeri için 2 zincir çekiyorum. 28. trabzanı yaptığım zincirin içine son parça arka için ilk trabzanı yapıyorum. Devam edip 18 trabzanı tamamlıyoruz. Sayıyoruz arka kısmın trabzanlarını. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane. İlk sırayı tamamladık arkadaşlar. İkinci sırada arka kısma 6'şar trabzandan oluşan bant yapacağız. Diğer trabzanlarımıza da ilmeklerimize de kolay bir model öreceğiz. Modelimiz çok kolay. Tersinden ve düzünden aynı şekilde öreceğiz. 4 yerde de sürekli artacak örgümüz. 1, 2, 3, 4. Başlıyoruz. Şimdi ikinci sıranın sonunda da bu kısımda da bir tane ilik yeri açacağız. Yine 2 zincirle çıkıyorum. Örgümü çeviriyorum. 6 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.'sı. 6 trabzandan sonra model yapmaya başlıyoruz. Model için tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. 1, 2 tane trabzan sayıyoruz. Birinci trabzana atlayıp ikinci trabzana bir tane 2 de çıkarak trabzan yapıyoruz. Daha sonra tığımızın üzerine ipimizi alıp ilk sıradaki trabzana tığımızı takıp bir trabzan daha yapıyoruz. Yeniden tığımın üzerine ipimi alıyorum. 1, 2 trabzan sayıp ikinci trabzana bir trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi alıp ilk sıradaki trabzana yeniden trabzan yapıyorum. İlmek de diyebiliriz bu trabzanlarımıza, trabzan da diyebiliriz. Tığımın üzerine ipimi aldım. 1, 2 ilmek saydım.
ikinci ilmeğe trabzanı yapıp tekrar tığımın üzerine ipimi alıp ilk ilmeğe trabzan yaptım. 1 2 ilmek, tekrar tığımın üzerine ipimi alıp ilk sıradaki ilmeğe trabzan yapıyorum. Artma yerindeki zincire kadar devam ediyoruz bu işleme. Yine ikinci ilmeğe birinci trabzanı yaptım. Tığımın üzerine ipimi alıp birinci ilmeğe ikinci trabzanı yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane model yapmış olduk trabzandan sonra. Bu kısımdaki bant trabzanlarından sonra. Bu sırayı da yaptıktan sonra size mezurayla yaka kısmındaki bölümlerin ölçüsünü vereceğim. Özellikle ikinci sırayı ördüğümde örgünün santim olarak ölçüsü daha iyi belli olacaktır. Şimdi son modelden sonra 2 zincir çektiğimiz bu artma yerine arka kısım için 2 tane trabzan yapıyorum. Diğer sırada bu 2 trabzanımızın üzerine de model uygulayacağız. Daha sonra yine 2 zincir çekiyorum. 2 ilmek de kolun artması için yine trabzan ekliyorum bu bölüme. 2 trabzandan sonra kol kısmındaki trabzanlara da modelimizin aynısını yapacağız. 1 2 ilmek sayıp ikinci ilmeğe ilk trabzan, daha sonra birinci ilmeğe tekrar trabzan yapacağız. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da yapabilsin diye özellikle kolay bir model seçtim. Herhangi bir zorluğu yok. Herkes örüp yapabilir arkadaşlar. Kol kısmındaki trabzanlara da zincir olan bölüme kadar modelimizi yaparak devam ediyoruz. İlerliyorum. Özellikle kesmeyeceğim bu kısımlarda, ilk sıralar olduğu için tamamını anlatmak istiyorum. Kol kısmında sonuncu modeli de yapıyorum. Model kısmını tamamladıktan sonra artma için yine zincir olan bölüme 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı zincir olan bu yuvaya tekrar ön kısım için 2 tane trabzan ekliyorum. 2 trabzandan sonra ön kısmın ilmeklerine modelimizi yapmaya başlıyoruz. 1 2 ilmek, ikinci ilmeğe tığımı takıp trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine ipimi alıp ilk ilmeğe de trabzanı yapıyorum. Özellikle çift sayılı yaptım kurulumu. Büyütmek ya da küçük örmek istediğinizde ilk başlangıç sıralarının çift sayılı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Modelin denk gelmesi için çift sayı gerekli bize.
Tamamlıyorum ön kısımdaki model sırasını. Son modeli yaptım. Son modelden sonra ön kısım için 2 trabzan artmamı ekliyorum. Zincir çekip kol için 2 trabzan ekliyorum. 2 zincirin olduğu yuvaya. Ön kısmın kurulumu da böyle. Şimdi ikinci kola başlıyoruz. İkinci kol için 1-2 tane ilmek sayıp ikinci ilmeğe ilk trabzanımı yaptım. Daha sonra ilk ilmeğe de trabzanı yaptım. Diğer ilmeklere de aynı şekilde devam ediyorum. Bu arada tığ işi benim ilk öğrendiğim el işidir arkadaşlar. Çok severek yaparım tığ işini. Tamamlıyoruz kol kısmındaki model sırasını da. 2 tane kaldı. Son kalan bu 2 taneyi de yapıyorum. Modeli tamamladıktan sonra zincir olan bölüme kol için 2 artma trabzana ekliyorum. Daha sonra 2 zincir çekip 2 trabzanda arka parça için artma trabzanları ekliyorum. Arka kısımda da şimdi 6 ilmeğimiz kalana kadar bu modelimizden yapacağız. Diğer parçadan sayıyoruz kaç tane model yaptığımızı. 1 2 3 4 5 6 tane model yapmışız. 6 modeli yaptıktan sonra kalan trabzanlara bant için trabzan örgü yapacağız. 1 ikinci ilmeğe ilk trabzanı yaptım. Daha sonra ikinci trabzanımı yaptım. Dört tane oldu. 6 tane olunca tamamlamış olacağız modeli. Daha sonra ilk geride açacağız. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane modeli yaptım. 6 trabzanım kaldı. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 ilmeğe, daha sonra bir zincir çekiyorum. İlk yeri için bir ilmek atlayıp 3 trabzan daha yapıyorum. Sırayı tamamladık. İlk yerini açtık. 2 zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Bant kısmında trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 ilmek, 3 trabzan yaptık. 3 trabzandan sonra tığımızın üzerine alıp bu kısma zincirimizin içine bir tane daha trabzan yapıyoruz. Devam edip 2 trabzanı da yapıp 6 trabzanı, bant trabzanlarını tamamlamış olduk. Modelimizde ikinci sıradayız. İki yönden de örülüşü aynı arkadaşlar. Tığımızın üzerine ipimizi aldık. Birinci trabzanı atlayıp ikinci trabzana bir tane trabzan yaptım. Tekrar dönüp
birinci sıraya da yaptım. Tekrar yapıyorum. 6 trabzandan sonra 1-2 ilmek sayıyoruz. İkinci ilmeği yaptım trabzanıma, tığımın üzerine ipimi alıp birinci ilmeğe de trabzanı yaptım. Robamızda 3. sıradayız. Modelde 2. sıradayız. Toplamda 3 sıra olacak. Bir önceki sırada 2, 4, 6 tane olan model sayısı arka kısımda 7 tane olacak. Bir tane artmış olacak. Arka kısımlarda birer tane, kol ve önde ikişer model artacak her sırada arkadaşlar. Toplamda da 8 tane artmış olacak her sırada tüm roba boyunca. Tamamladık model ilmeklerini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. 7 modelden sonra 2 zincir olan bölüme yine arkası için 2 tane trabzan yapıyorum. Artma için 2 zincir çekip aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan yaptıktan sonra kol için yine modelli olarak örmeye başlıyorum. Sırayı tamamlayıp size santim olarak yaka kısmının ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Modelimize devam ederken diğer bölümlerde de artma trabzanlarını unutmuyoruz. Bu kısımdaki gibi artmalarımızı ekliyoruz. Sırayı tamamlayıp ölçüyle devam edeceğiz. Tamamladım ikinci sırayı. Şimdi mezurayla bu kısımları ölçü vereceğim. Arka kısmın ilk parçası 7 santim arkadaşlar. Kol yüksekliği 11 santim. Ön kısmın genişliği 12 santim. Yine ikinci kol aynı ölçüde 11 santim. Son parçada 7 santim. İlik yerlerini de 4 trabzan olduğu zaman ikinci ilik yerini açacağız. Ben biraz sık düğme seviyorum. İstediğiniz trabzan sayısıyla açabilirsiniz ama benim robamda 2 ilik mesafesi arasındaki sıra 4 sıra olacak. Herhangi bir başka anlatım yok. Modelimiz çok kolay. Her iki sırayı da aynı şekilde örerek yeterli uzunluğa gelene kadar örüyoruz. 2 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Trabzan yapıyorum. Bant ilmekleri boyunca 6 ilmeği tamamladıktan sonra 6 trabzanı tamamladıktan sonra modelimize göre örmeye başlıyorum. Yeterli büyüklüğe geldiğinde size sıra ve santim olarak ölçü vereceğim. Yine bu kısımlarda artma trabzanlarını unutmuyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Robamızda ilerledik arkadaşlar. Şimdi size santim ve sıraları sayarak ölçü vereceğim. Daha sonra kol ilmeklerine bir tığ işi yaparak kol kısmındaki örgüyü tamamlayacağız. Beden kısmına devam edeceğiz. Sıralarımızı sayıyoruz ilk önce ölçü için. Başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örgümüz var. 12 sıra örgüyle
örgümüzün yüksekliği 11 santim arkadaşlar. 13. sırayı arka kısımda tamamladım. 2 tane model bıraktım. 1 2 3 tane ilik yeri açtım. 4 sıra arayla açtım ben ilik yerlerini. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. sıradayız. 13. sırada bu kısımlara artma eklemeyeceğiz artık. Kalan 4 trabzanı modelime göre örüyorum. Arka kısımdaki model sayısı ise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane. Modelin örümünü tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Kol trabzanlarının birinci trabzanına tutturuyorum örgümü. Sıkılıyorum. Tığ işi oya için başlıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Daha sonra tığımın üzerine ipimi alıyorum. Sık iğnenin baş tarafından tığımı takıp bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Birinci dolgum yalancı trabzan, ikinci dolgum ikili bir trabzan, üçüncü dolguda 2'de çıktığım bir trabzan, 3 dolgu yaptım. 3 dolguyu tamamlayınca 1 2 3. trabzana tekrar bir sık iğne ile tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yalancı trabzanı yapıyorum. Devamında 2 tane 2'de çıktığım trabzan yapıyorum. Yeniden 2 trabzan sayıp 3. trabzana tutturuyorum. Bir zincir, bir yalancı trabzan, 2 tane 2'de çıktığımız trabzan ve yine tutturuyoruz. Kol ilmeklerinde yaptığımız bu işle sıramızı tamamlamış olacağız. 1 2 3. trabzana tutturdum. Tamamlıyorum dolguyu. Yine 3. trabzana tutturuyorum. Düz yüzden görüntüsü böyle, ters yüzden de görüntüsü böyle tığ işi oyamızın. Devam ediyorum kol ilmeklerine. Sıra sonunda bu kısımlarda anlatıma devam edeceğim. Kol bölümünde sıra sonundayız. Kalan trabzanlara da aynı işlemi yapacağız. Dolgularımı tamamladım. 2 trabzan atlayıp üçüncüsüne tutturdum. Yeniden bir zincir çekiyorum. Bir yalancı trabzan, 2 tane ikili trabzan, daha sonra kol ve ön kısmın bulunduğu bu artma yerindeki zincirime bir sık iğne ile tutturdum. Ön kısmın sırasını şimdi modele göre öreceğiz. Yine artma eklemiyoruz. Bu zincir olan kısma bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra trabzanlarımı modelime göre örmeye başlıyorum.
Sıra boyunca devam ediyorum. Ön kısmın sıra sonunda bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Ön kısmın ilmeklerinde sıra sonundayız. Son trabzanlarımı da ördüm. Yine artma eklemeyeceğim. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra kol trabzanlarının ilkine örgümü bir sık iğne ile tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir yalancı trabzan. 2 tane 2'de çıktığım trabzan, 3 dolgu, 2 trabzan atlayıp üçüncüsüne tutturuyorum. İkinci koldayız. Yine bir zincir, bir yalancı trabzan, 2 tane 2'de çıktığımız trabzan, 1 2 3. trabzana tutturduk. Sıkıladık, bir zincir çektik. Dolgularımızı yaptık. Yine 2 trabzan sayıp üçüncüsüne tutturduk. İkinci kolda da sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. İkinci kolda da sıra sonundayız. Yine zincirimi çektim. Dolgularımı yapıyorum. İki trabzan atlayıp üçüncüsüne tutturdum. Zincir çektim. Dolguları tamamlıyorum. Son yaptığımız bu dolguyu yine artma yerindeki zincirimize tutturuyoruz. Kolda veya arka kısma artma eklemiyoruz. Bir zincir çektim. Arka kısmın trabzanlarını modelime göre örmeye başlıyorum. Sırayı tamamlayacağım. Devam edeceğim. Sırayı tamamladıktan sonra diğer sıradan da bu kısma kadar örüp kol altındaki işlemi anlatımı yapacağım. Örgümüzde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. sıradayız. 14. sırada kalan son trabzanları modele göre tamamlıyoruz. Son trabzanını da yaptıktan sonra yine genişliğini mezurayla ölçü vereceğim size. Örgümüzün genişliği 16,5 santim arkadaşlar. Kol kısmını katlıyoruz. Ön trabzanlarını örmeye başlayacağız. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. İkinci trabzana ilk trabzanımı yapıyorum modele göre. Daha sonra yine tığımın üzerine ipimi aldım. İlk trabzana tığımı taktıktan sonra ön kısmında son trabzanından da takıyorum tığ. İkisini üst üste getiriyorum. Bu kısımda kol altında açıklık olmaması için ikisine birlikte takıp trabzanı örüyoruz. Kol altını birleştirmiş olduk.
Devam edip diğer trabzanları modele göre örüyoruz. Yeniden yapmak istiyorum daha ağır şekilde. Arka kısmın trabzanları tamam. Kol kısmını katladık. Tığın üzerine ipimizi aldık. Birinci trabzanı yaptım. Tığımın üzerine ipimi alıp ilk trabzana tığımı taktıktan sonra arka kısmın ilk trabzanına da tığımı takıyorum. İpimi yerleştirip örüyorum. Devam edip diğer trabzanları modele göre örüyoruz. Devam ediyorum. Diğer kol altındaki işlemi sırayı devam ettim. 2 tane trabzanım kaldı. İkinci kol altındaki birleştirmeyi de anlatım yapacağım. Kalan son 2 modelimizi örüyoruz. İkinci kolun trabzanlarını katladık. Arka parçayı örgümüzün hizasına aldık. Tığımızın üzerine ipimizi dolayıp arka kısmın ikinci trabzanına ilk trabzanı yapıyorum. Daha sonra yine tığımın üzerine ipimi alıyorum. İlk trabzana tığımı taktıktan sonra ön kısmında son trabzanına tığ taktım. İpimi yerleştirip ördüm. Kol altını yine birleştirmiş olduk arkadaşlar. Devam edip arka kısmın sırasını tamamlıyorum. Sıramı tamamladıktan sonra kol altında yeterli uzunluğa gelene kadar modelli olarak örmeye devam edeceğiz. Sıralarımı tamamladığımda size sıra ve santim olarak yine ölçü vereceğim. Örgümüzde kolları birleştirdikten sonraki sıraları tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örgü ördüm. Bu 5 sıra örgünün yüksekliği 4,5 santim. Şimdi kol kısmına yaptığımız tığ işinden beden kısmına da yapıp sıralarımızı tamamlıyoruz. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra bir tane daha çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana tutturuyorum. Tutturduktan sonra bir zincir çekiyorum. Dolguları tamamlayacağım. Birincisi yalancı trabzan, daha sonra 2 trabzan. Dolguyu tamamladıktan sonra 1-2 trabzan sayıp üçüncüsüne tutturuyorum. Yeniden bir zincir. Yine 2 tane trabzan, 2 trabzan atlayıp üçüncüsüne tutturuyorum. Sıra boyunca devam ediyorum. Bu son tığ işi sırayı tamamladıktan sonra robanın tam ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Elbisemin robasında sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Son sıra bu yaptığımız tığ işini bitirdikten sonra bu kısımda ipimi
kesip gizleyeceğim. Kalan ipimiz de bu kadar. Bir yumak ip kullanmış olduk. Robam için düğmelerini dikeceğim. Daha sonra elbisesi için hazırladığım etek kısmını birleştireceğim. El dikişi yapacağım arkadaşlar. Bu kısımdan tel alıp tutturup normal oya iplikleriyle sağlam bir iple elde dikeceğim. Şimdi ölçülerini vermek istiyorum. Roba kısmında düğme yeri üste gelecek şekilde katlıyorum. Robamızın beden genişliği 29 santim. Katladığımızda 29 santim. Mezurayı katladığımızda 58 santim genişliği var bu kısmın. Yüksekliği 22 santim. Kol kısmındaki genişliği 14 santim. Omuz kısmından genişliği de yaklaşık 35 santim. Bu büyüklükle 4-5 yaşa uygun bir kız çocuk robası oldu arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar bile kolaylıkla yapabilir. Etek kısmındaki uzunluğunu da vermek istiyorum. Ben çok kısa kız çocuk elbisesi sevmiyorum. O yüzden bu kısımdan ölçtüğümüzde elbisemizin uzunluğu 39 santim. 39 santim yükseklikle birleştirdiğimizde tekrar tüm boy ölçüsünü vereceğim. Kalan işlemlerini tamamlayıp devam ediyorum. Tamamladık elbisemizi arkadaşlar. Örgü kısmını ve kumaş kısmını elimde iğneyle dikerek birleştirdim. Bir tane fiyonk yaptım. Arka kısmına düğmelerini diktim. 4 tane düğme kullandık. Ön kısma da çok böyle boş kalmasın diye küçük bir fiyonk yapıp kumaşımdan diktim. Söylediğim gibi elbisemin büyüklüğü arkadaşlar 4-5 yaşa uygun. Elbisenin tam boyunu ölçeceğim şimdi. Tabii ki çocuk iri olursa 4 yaş, biraz daha normal büyüklükte olursa bünyesi 5 yaşa uygun bir elbise oldu. Omuz kısmından itibaren ölçtüğümde elbisemin uzunluğu 61 santim arkadaşlar. Çocuğun bünyesine göre değişecektir. Biraz daha büyük örmek istediğinizde bu kısımda sıraları 1-2 sıra fazla yapabilirsiniz. Beden kısmı da büyüyecektir. Omuz kısmında 1-2 sıra fazla ördüğünüzde küçültmek için de yaka kısmından 2'şer trabzan azaltarak küçültebilirsiniz. Anlatımın da sonuna geldik arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum.